Selam arkadaşlar. Bugün günlerden 8 Ekim 2024. Bugün hava biraz soğuk hem de yağmurlu. Ama gene de yani rüzgar yapraklarını dökmeden önce sizlere üç dişli akça ağacımın, bilmiyorum yani galiba Türkçesi öyle, hmm, sonbahar renklerini göstermek istedim. Bir de benim için en önemli konuyu sizlerle yani konuşmak istiyorum. Benim için en önemlisi bir ağacın kalitesi, yani nebari olduğu için nebari sizlere yani şöyle hem ağacı hem de bu konuya bir daha değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten de bir ağacın kalitesi nebariden belli olur. Burada da gördüğünüz gibi ağacın her tarafından böyle nebarisi çok güzel. Şöyle görüyorsunuz. Yosunlarını yani kışın yerine koymadan önce temizlerim. Güzel. Burada da bir tane ıhlamurum var. Bir de akça palmatum var yani. Bunun ikisi de yani gelişim ve dal gelişimde aynı seviyedeler yani. Pek bir fark yok ama baktı mıydı hangisi daha güzel diye sordu muydu, ıhlamurdan çok palmatuma daha güzel diyorlar. Niye acaba? Çünkü gerçekten de burada farkı görüyoruz. Palmatumda nebari gelişimi var. Nebarisinde çalıştım. Ihlamur ağacımda da bunu havayı köklenmeden elde ettim ve hiçbir şekilde bir nebari yok. Yani böyle baktı mıydı şekli güzel, hareket var şeklinde. Tabii çok daha başlangıçta ama bir ağacı andırmıyor yani. İkisine yine bakalım. Hatta bunun bu palmatumun buraları daha ince. Çünkü ben önce gövdeyi geliştiriyorum ve sonra dal gelişimine gidiyorum yani. İlk önce gövdesini bunun geliştirdim ve gövde gelişti, beğendikten sonra da dal gelişimine gittim ve telledim. Kışın bu telini çıkarıyorum. Yani telleri üstünde kalmayacak. Ama bunu da havayı köklenmeden elde ettiğim için kalınlığı yani şeyden kalmaz. Ihlamurun kalınlığı palmatumdan kalmaz. Ama eksik olan neyiz? Nebaresi yani. Nebaresi yok. Ve bu da bize yani şeyi gösteriyor. Ya güzel bir ağaç değil. Ağaç değil. Yani hiçbir özelliği yok gibi oluyor. Onun için nebariye çok dikkat edin. Yukarıdan falan çıkan kökleri hemen alın. Hepsi bir boydan gelsin. Ve ilk seneleri daha sık toprak değişimi yapın ve nebaresinde çalışın. Altına belki bir düz demir parçası falan koyabilirsiniz. Ama en önemlisi bence ilk seneleri böyle daha sık toprak değişimi ve nebari çalışması. Ben onu yaparım yani seneye bunun mutlaka bir bakarım yani şeyine. Buradan da yani dal gelişimine geçeceğim. Bence boyu biraz kısalır. Daha böyle yukarı doğru incelsin diye bir yerden kısaltır. Bunu yani öyle geliştiririm bu ıhlamuru. Burada büyük bir yarası var ama bu yara çalışmalarını da yani seneye burayı bir daha açarım. Bugün hava yağmurlu olduğu için e, gözükmüyor pek. Böyle bir daha göstereyim farklarını. Şunun rengine bir daha bakalım birlikte. Bilmiyorum. Ben bu palmatum şekillerini, bu akça ağaçlarını gerçekten bilmiyorum ki, anlatamam galiba. O kadar çok seviyorum ki. Yani şu renklerini. Her renk var. Böyleysem bazen yani seneden seneye durduğu yere bağlı renkleri daha değişik de olabiliyor. Daha sarıya giden seneler de oluyor yani. Bu sene biraz daha çok böyle kırmızı, turunç gibi çalıyor. Böyle bir daha göstereyim.
ağaçları. Bunun gelişimine birlikte bir bakarız, nasıl gelişecek, seneye ne yapacağım yani. Şöyle bir daha bilmiyorum. Belki bu dalla devam yaparım. Burayı almam belki de. Ama gördüğünüz gibi buralardan hep böyle domuzcuklar çıkarıyor. Onlardan yani yine kendine göre dallarını seçerim. Bilmiyorum, biz bonsai'cilerin hep eli böyle şey oluyor. Ama böyle bir bitki alırken ben her zaman böyle bakarım. Nebari nereden başlıyor? Nebari nereden başlıyor? Nebarisi nasıl? Bir tarafta nebari yok mu? Var mı? İlk yani yaptığım iş onu incelemek yani. Çünkü yukarısını hep değiştirebilirsiniz. Yukarı kısmı her zaman şekil verebilirsiniz. Ama böyle olgun bir ağaçta nebarisi güzel olmadı mıydı, yani kökü güzel olmadı mıydı, daha zor yani. Onun için ilk baştan hemen ağaçlarınızın nebarisinde çalışın. Başka bir videoda inşallah daha güzel bir günde görüşmek üzere.